Bu sıradan bir yıldız değil Baltus. İzleyin. Bakın neler yapıyor. Neslimizin tükenmesini istiyor Ama ve... Evergreen, yıldız söylediğin kadar tehlikeli olsa bile biz bu konuda... Hepsi bana katılmadı. Bedenlenen elementlerin hayatta kalacağını söylemiştin. O zaman sizinle anlaşamayacağımı anlamıştım. Yani tek başıma kaldım ve kendimi dondurdum. Sizse yok oldunuz. Hepimizin bildiği üzere Adventure Time serisinde bulunan O diyarı fazlasıyla fantastik bir yerdi ve buradaki karakterlerin hepsi birbirinden farklı ve enteresan tiplerdi. Bu seride izlemiş olduğumuz dünya versiyonu diğer pek çok seriden fazlasıyla farklıydı. Peki Adventure Time serisindeki O diyarı nasıl oluştu? Bu evrende yaşayan tüm bu tuhaf karakterler nereden ve nasıl geldi? Ya da nasıl ortaya çıktı? O diyarında neden sadece tek insan Finn? Evet, bugün sizlerle birlikte tüm bu konuları konuşacağız, ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puan gönderebilirsiniz. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici konular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Seni uyarmıştım koca şapşal. İyiyim sanırım. Evet, hepsi tamam. Doğruyu konuşmak gerekirse Adventure Time'ın büyüleyici evreni sıradan bir çizgi dizi evreninden çok daha fazlasıydı. Bu çizgi dizimizdeki dünya, yani O diyarı, post apokaliptik bir dünya olan dünyanın özellikle Mantar Savaşı adı verilen nükleer bir felaketin ardından geçirdiği dönüşümün sonucunda ortaya çıkan bir yerdi. Bu diyarın tuhaflıkları yıkımın ardından gelen mutasyonlar, büyü, bilim ve zamanın etkileriyle şekillenmişti. Her şeyin merkezinde insanlığın çöküşü ve ardından gelen yeni yaşam formları yükselişi vardı. O diyarın nükleer bir savaşın ardından dünyanın radikal bir şekilde değişmesiyle ortaya çıkmıştı. Mantar Savaşı olarak bilinen bu savaş medeniyetin sonunu getirmişti. Bu savaştaki patlamalar yalnızca çevresel yıkıma neden olmadı. Aynı zamanda radyasyon organik yaşamı büyük ölçüde değiştirmişti. Bu savaşın sonuçları yalnızca canlıları değil, doğayı ve hatta fizik kurallarını bile etkilemişti. Dünyanın üzerinde yeni bir düzen oluşmuş, radyasyon mutasyonları hızlandırmış ve büyünün bu ortamda daha güçlü hale gelmesine izin vermişti. Zamanla eski dünyanın kalıntılarından çok farklı hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir dünya şekillenmişti. Açıkçası bu evrende mantık ve fizik kurallarının esnediği, büyünün bilimle harmanlandığı bir düzen hakimdi. İnsanlar savaşın yıkıcı etkileri sonucunda büyük ölçüde yok olmuşlardı. Elbette insan türü neredeyse tamamen tükenirken mutasyonlar sayesinde yeni yaşam formları ortaya çıkmaya başlamıştı. Elbette bu mutasyonlar şekerden oluşan karakterler, yaşayan oyun kartları, konuşan hayvanlar ve başka türlü açıklanamayacak varlıklar gibi pek çok fantastik canlıyı yaratmıştı. Mantar Savaşı'ndan sonra büyü ve bilim arasında tuhaf bir denge kurulmuştu. Büyü, O'nun doğasında her yerde bulunur hale gelmişti. Tabii ki bununla birlikte bilim ve teknoloji de tamamen ortadan kalkmamıştı. Zamanla eski medeniyetin kalıntıları yeni uygarlıkların şekillenmesinde yardımcı olmuştu. Bunun sonucunda hem büyünün hem de bilimin ürünü olan karakterler, teknolojiler ve şehirler ortaya çıkmıştı. Örneğin Buz Kralı'nın tacı gibi nesneler hem bilimsel hem de mistik bir geçmişe sahipti. Mesela O'da görülen büyülü krallıklar bu yeni düzenin bir parçasıydı. Şeker Krallığı, Ateş Krallığı ve diğer bölgeler kendilerine özgü kurallar ve toplum yapılarıyla öne çıkmışlardı. Aslında her biri Mantar Savaşı'nın ardından doğan bu yeni dünyanın farklı bir yönünü temsil ediyorlardı. İnsanların merak ettiği diğer bir konuysa O diyarındaki tek insanın neden Finn olduğudur. Açıkçası Finn'in O'daki tek insan olması serinin en gizemli noktalarından biriydi. Öncelikle insan ırkı Mantar Savaşı sırasında yok olma noktasına gelmişti. Bunun nedeni hem savaşın yıkıcı etkileriydi hem de radyasyonun yol açtığı mutasyonlardı. İnsanlar ya tamamen öldüler ya da yeni yaşam formlarına dönüşmüşlerdi. Ancak Finn bu yıkımdan bir şekilde kurtulanlardan biriydi. Bebekken terk edilmiş ve Jake'in ebeveynleri tarafından büyütülmüştü. Finn'in geçmişi tam olarak açıklanmasa da hikaye ilerledikçe
ilerledikçe insanların tamamen yok olmadığını, bazı grupların hayatta kaldığını öğrenmiştik. Finn bu gruplardan bağımsız bir şekilde O'nun merkezi kahramanı haline gelmişti. Açıkçası Finn'in O'daki tek insan olarak görünmesi onun yalnızlığını ve farkındalığını vurgulayan bir şeydi. Bu yalnızlık Finn'in serüvenlerinde hem bir motivasyon kaynağıydı hem de karakterine derinlik kazandırıyordu. Finn kendini diğer tuhaf canlılardan farklı hissediyor ancak bu durum onun macera arzusu ve kahramanlık içgüdüsüyle başa çıkmasına olanak sağlıyordu. Gelin görün ki O'daki garip ve fantastik karakterlerin çoğu mantar savaşının neden olduğu mutasyonların sonucuydu. Örneğin Şeker Krallığındaki canlıların çoğu radyasyonun organik olmayan maddeler üzerinde bile etkili olduğu bir dünyada doğmuştu. Aslında bu durum hem bilimsel hem de büyülü bir açıklamayı gerektiriyordu. Şeker insanları eski dünyanın şekerlemelerinden evrimleşmişlerdi. Aynı şekilde konuşan hayvanlar ve canlı nesneler de bu karmaşık dönüşüm sürecinin ürünleriydi. Elbette bazı karakterlerse doğrudan büyünün etkisiyle doğmuşlardı. Örneğin Buz Kralı'nın geçmişi tacının mistik güçleriyle bağdaştırılabilir. Saç Simon Petrikov'u Buz Kralı'na dönüştürürken insanlık ve büyü arasında bir trajedinin yaşanmasına neden olmuştu. Açıkçası O diyarının kökeni yalnızca bir felaketin değil, aynı zamanda yeniden doğuşun hikayesiydi. İnsanlığın yok oluşunun ardından dünya yeni bir hayat bulmuş ve fantastik bir düzene kavuşmuştu. Finn'in tek insan olarak varlığı bu hikayenin hem duygusal hem de dramatik bir boyutuydu. O'nun kendisi eski dünyanın yıkıntılarından doğan büyü ve bilimin şekillendirdiği bir harikalar diyarıydı. Aslında bu dünya hem insanlığın hatalarını hem de hayatta kalma mücadelesini yansıtarak izleyiciye derin bir mesaj iletiyordu. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Adventure Time serisinde görmüş olduğumuz O diyarı nasıl oluştu, buradaki canlılar nasıl hayata geldi ve Finn neden bu diyardaki tek insan, tüm bu konular hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici konular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.